Sevgili dostlar merhaba. Ukrayna cephesinden haberlerle bugün karşınızdayız. Doğu cephesinde Rus ordusunun ilerlemesi tam hız sürüyor. Tam hız derken Rusların hızı. Yani biraz kaplumbağayı andıran bir hızı var Rus ordusunun. Ancak kararlı bir şekilde devam ediyorlar. Donetsk bölgesinin tamamını alacak gibi görünüyorlar kısa süre içerisinde. Diğer taraftan Ukrayna bir sürpriz yaptı. Salı günü sabah 8 civarında Rusya sınırını geçtiler. Rusya sınırı delindi. Ukrayna ordusuna bağlı 22. Mekanize Tugayı'ndan 300 kadar Ukrayna askeri Rusya-Ukrayna sınırını aştı. Sumi'den Kursk Oblast'ına girdiler. Rus topraklarında ilerlemeye başladılar. Rus sınırını deldiler. Büyük çatışmalar var. Çatışma yaşanan bir yer ise Rusya-Avrupa gaz boru hatları ölçüm istasyonunun da bulunduğu Sutsa bölgesi, Sutsa kasabası. İşgalci Ukraynalı askerlere birkaç düzine tank ve zırhlı aracında eşlik ettiği iddia ediliyor, belirtiliyor. Ukraynalılar bu akın esnasında bazı Rus helikopterlerini düşürdüklerini ve 50 civarında Rus askerini esir aldıklarını iddia ediyorlar. Yaralananlar var. Yanan evler var. Hasar gören Rus altyapısı var. Saldırıyı Rusya'da doğruladı. Ruslar ilk gün saldırıyı püskürttüklerini iddia ettiler. Yani salı günü dediler biz bu meseleyi hallettik, sorun yok. Ancak çarşamba günü bugün de Ukrayna askerlerinin Rus topraklarındaki saldırılarının sürdüğü haberleri geldi. Rusya Savunma Bakanlığı salı günü Rus güçlerinin baskını püskürttüğünü söylemişti ama çarşamba günü öğle vakti çatışmaların devam ettiğini onlar da kabul etmek zorunda kaldılar. Ukraynalı işgalcilere karşı hava ve füze saldırıları ve topçu ateşi kullandıklarını söyleyen Rusya, düşmanın yani Ukrayna tarafının 260 askerini etkisiz hale getirdiklerini, 7 tankı, 8 zırhlı personel taşıyıcıyı, 3 piyade muharebe aracını ve 31 zırhlı muharebe aracını da imha ettiklerini iddia ettiler. Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesinde düzenlediği sürpriz operasyon ikinci gününde de devam ederken Vladimir Putin üst düzey savunma ve kolluk kuvvetleri yetkilileriyle bir toplantı düzenlemek zorunda kaldı. Putin, Rus hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantının başında televizyonda yaptığı açıklamada baskını büyük bir provokasyon olarak nitelendirdi. Konuyu günün ilerleyen saatlerinde yetkilileriyle görüşeceğini açıkladı. Rus bir askeri blog yazarının raporunda Ukrayna güçlerinin sınırdan 15 kilometre kadar kuzeye, Svertnikovo köyüne kadar sınır köyünün kuzeyinden bir otoyol boyunca ilerlediğini öne sürdü bu blog yazarı. Fakat bu bilgi henüz başka kaynaklarca doğrulanmadı. Yani Ukrayna askerleri kaç kilometre içeri girdiler ve hangi mıntıkalarda bulunuyorlar bunu kesin olarak bilmiyoruz. Bu saldırı çok önemli çünkü Ukrayna geçmişte de aslına bakarsanız Belgorod'da ve Kursk bölgelerinde bazı saldırılar düzenlemişti. Ama bunlar Ukrayna ordusunca düzenlenmemişti. Bazı paramiliter gruplar, Ukrayna destekli gruplar Rusya toprakları içerisine girip vurkaç saldırılarında bulunmuşlardı. Ama bu sefer karşımızda Ukrayna ordusuna bağlı askerler var. Askerlerin Ukrayna ordusunun 22. Mekanize Tugayı'ndan olduğu söyleniyor. Yani kara kuvvetlerinin resmi askerlerinden bahsediyoruz. Gelen haberlere göre 300 kişilik gruba Ukrayna İHA'ları da destek veriyor. Rusya bu bölgede en az 4 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüğünü söylüyor. Rus kaynaklara göre yaklaşık bir tabur büyüklüğündeki Ukrayna askerleri Rusya topraklarını asker sivil ayırt etmeksizin vurmaya başladı. Yine Rus kaynaklarına göre iki taraf arasında yer yer sert çatışmalar yaşanıyor. Saldırı gerçekten enteresan. Yani neden 300 asker diye insan düşünüyor. İnsanın aklına hemen 300 Spartalı hikayesi geliyor. Bunun biliyorsunuz Hollywood'da filmi de yapıldı. 300 Spartalı ümitsiz bir saldırıya girişirler ve Pers ordusuna karşı son neferine kadar mücadele ederler. Persleri durdurmayı başarırlar. Ukraynalıların da böyle bir amacı mı var? Ümitsiz bir saldırı mı gerçekleştiriyorlar? Rus ordusunu durdurmak için bazı sürprizlerin peşinde mi koşuyorlar diye insanın aklına bir sürü soru geliyor. Ukrayna ise saldırıyla ilgili sessizliğini koruyor. Zafer kazandık, şunu yaptık, bunu yaptık demiyorlar. İkinci gün ve tık yok. Hiçbir açıklama yapılmıyor.
Saldırı Rusya'nın Kursk bölgesini sarstı. Kremlin, Putin başkanlığında acil toplantı yaparken Rusya bölgeye destek kuvvetleri göndermeye başladı. Rusya, Ukrayna'yı provokasyon yapmakla suçluyor ve korkarım ki bu bölgede yeni bir cephe açılma ihtimali var. Biliyorsunuz Harkiv'in hemen karşısında Belgorod-Harkiv arasında Rusya'nın saldırısıyla bir cephe açılmıştı. Belki de Rusya bu bölgeden bir saldırıya hazırlanıyordu. Yani kısa vadede de böyle bir belirti açıkçası biz görmedik. Yani bir hazırlık henüz görmemiştik. Belki Ukrayna bir önlem olarak böyle bir yönteme başvurdu. Kendisi hani derler ya, preemptif bir saldırı yapmayı tercih etti, bilemiyorum. Kursk saldırısı Ukrayna'nın savaş boyunca Rusya Federasyonu'na yaptığı en büyük kara harekatı olabilir. Ukrayna elindeki tankları ve diğer zırhlıları Doğu cephesi boyunca etkili kullanamıyordu, biliyorsunuz. Donetsk gibi bölgelerde. Çünkü o bölgelerde çok kuvvetli Rus tahkimatı var. Tanklar Rus askerlerine doğru düzgün yaklaşamıyorlar bile. Ağır zırhlıları Ukrayna etkili bir şekilde kullanamıyordu. Fakat burada anladığım kadarıyla Kursk bölgesinde sınır hatları içerisinde bazı zayıf noktalar var. Rusya buraya zaten Doğu cephesi gibi bir tahkimat da yapmadı. Belli ki buradan sızmayı Ukrayna ordusu başarmış görünüyor. Rusya sınırı gerçekten delinmiş gibi görünüyor. Rusya bu saldırıya hazırlıksız yakalandı. Hazırlıksız yakalandı ama ya Rusya ordusu küçük bir ordu değil. Buna nasıl karşılık verecekler? Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Rusya'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Ukrayna Kara Kuvvetleri'nin Ukrayna'nın Sumi bölgesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğrudan sınır komşusu olan Kursk Oblast'ındaki Nikolayevo, Dargino ve Oleşnia'daki sınır birliklerine saldırdığını belirtti Rusya'nın resmi yayın organları. Kursk Vali Vekili Alexey Smirnov çarşamba günü Telegram'da yaptığı paylaşımda durumun kontrol edilebilir olduğunu söyledi. Salı günü kontrol edildi denmişti ama çarşamba günü vali kontrol edilebilir bir çerçevede dedi. Durum acil durum servislerinin de yüksek alarm altında olduğunu açıkladı vali. Valinin sözleri saldırıların hala sürdüğünü ve Ukrayna güçlerinin Rus topraklarına ilerlemeye devam ettiğini gösteriyor. Vali ayrıca insanlardan kan bağışında bulunmalarını da talep etti. Belli ki kana çok ihtiyaç var son çatışmalar neticesinde. Ukrayinska Pravda haberine göre ise Kursk Oblast'ının Sudza ve Kornevo ilçelerinin sınır bölgelerindeki çatışmalar hala devam ediyor. Ancak bu da doğrulanmış bir bilgi değil. Rus yetkililer salı günü çıkan çatışmalarda 2 ambulans görevlisinin de dahil olduğu 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladılar. Yine Rus verilerine göre aralarında 6 çocuk, bir de doktorun bulunduğu en az 20 kişi çatışmalarda yaralandı. AFP'nin haberine göre ise yaralı sayısı 28'e çıkmış durumda. Yine AFP'nin bildirdiğine göre yerel yetkililer çarşamba günü Ukrayna insansız hava araçlarının Voronezh ve Belgorod sınır bölgelerindeki konut binalarını hedef aldığını da açıkladılar. Hasar meydana gelmiş ancak can kaybı bu saldırılarda bildirilmemiş. Çeşitli kaynaklar Ukrayna askerlerinin hala Rusya topraklarında olduklarını ve çeşitli noktalara saldırmaya devam ettiklerini bildiriyorlar. Rusya ise topçu ateşi ve uçaklar ile belli bölgeleri ateş altına almış durumda. Rusya'nın Ukrayna askerlerinin bulunduğunu düşündüğü, şüphelendiği bölgeleri halı türü bombardımandan geçirdiği söyleniyor. Biliyorsunuz bu tür bombardımanda o bölge toptan yok etmeye dönük olarak her bir santimine kadar vurulmaya çalışılır. Rus kaynaklar Rus uçaklarının ve topçuların Ukrayna içlerinde kalan Sumi'deki Çernigiv bölgelerinde ve bazı Ukrayna askeri yığılmalarını ve silahlarını da vurduğunu iddia ediyor. Anlaşılan o ki Rusya kendi içine giren yüzlerce Ukrayna askerini vurmaya çalışıyor. Diğer taraftan sınırın Ukrayna tarafından yeni takviye askerler gelmesin diye Ukrayna'nın içini de vurmaya çalışıyor. Kursk Oblast'ının geçici valisi Alexey Smirnov saldırılar nedeniyle yüzlerce kişinin geçici olarak bölgeden nakledildiğini, başka yerlere, güvenli yerlere taşındığını da açıkladı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı kendi askerlerinin Rusya içindeki saldırılarından
bahsetmedi. Ancak 6-7 Ağustos tarihlerinde Sumi bölgesi üzerinde bir Rus helikopterini düşürdüklerini, bir balistik füzeyi ve 2 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiklerini bildirdi. Ukrayna kaynaklarına göre Ruslar sınır bölgesinde füze ve uçaklı saldırılarla Ukrayna topraklarında ciddi hasarlara yol açtı. Reuters'in haberlerine göre ise ajanslar saldırıların bağımsız bir şekilde doğrulanamadığını söylüyorlar. Her iki tarafın da savaş alanındaki açıklamalarını çeşitli uluslararası haber ajansları doğrulatabilmiş değiller. Yine doğrulanamayan bir haber var. Yani bu programı, videoyu hazırlarken karşıma çıktı. Telegram hesaplarında karşıma çıktı. Diyor ki Ukrayna ordusu Kursk'taki asker sayısını 900'e kadar çıkardı. Bu önemli bir haber. Hani Rusya topraklar içinde 300 askerin olduğunu söylemiştik. Bir hesap diyor ki hayır, bu sayı 900'e kadar çıktı Salı günü itibariyle. Bilemiyoruz. Önümüzdeki saatler ve günler içerisinde bunun doğrulanıp yalanlanmayacağını göreceğiz. Bu noktada insan şu soruyu soruyor. Ukrayna ne yapmaya çalışıyor? Ukrayna'nın 300 askerle Rus topraklarına akın etmesi herkes için sürpriz oldu. 300 askerle Moskova'ya kadar mı yürüyeceksiniz? Ne yapacaksınız? Ukrayna ne yapmaya çalışıyor? Bunu şu anda bilen kimse yok. Resmi makamlar da bir açıklama yapmıyorlar. Elimizdeki veriler hem güvenilir değil hem de yeterli değil. Bu durumda kaba tahminlerle yetinmek zorunda kalıyoruz. Ukrayna'daki eleştirmenler bu tür saldırıların uzun vadeli askeri bir amaca hizmet edemeyeceğini savunuyorlar. Belki kısa süreliğine moralleri yükseltebilir. Ama uzun vadede hedef ne? 300 askeri bu kadar kolay feda etmek doğru mu? Ne için bunları feda ediyorsunuz? 300 Spartalı gibi Rusya topraklarına atılmak Rusya'ya zarar verecektir. Evet, ama Ukrayna bundan hiç zarar görmeyecek mi? İşte sorular bunlar. Bazı yorumcular ise saldırının amacının Rusya-Avrupa doğalgaz boru hatları olabileceğini iddia ediyorlar. Çünkü çatışmaların sürdüğü ve sınırdan sadece 10 kilometre kadar uzak olan Sutsa kasabasında ve çevresinde Rusya'nın doğalgaz boru hatları bulunuyor. Bazı Telegram hesaplarına göre Ukrayna güçleri Sutsa gaz ölçüm istasyonunu şimdiden kontrolleri altına aldı bile. Bazı hayalci Ukraynalılar ise işi birazcık abartıyorlar ve diyorlar ki kim bilir, belki de Kursk'tan Moskova'ya birkaç yüz kilometre mesafe olduğuna göre belki de Ukrayna güçleri Moskova'ya kadar gider diyorlar. Fakat bu hayalci Ukraynalılar şunu akıllarından çıkarıyorlar kanaatimce. Sumi Kursk sınır hattı Moskova'ya birkaç yüz kilometre, evet 400-500 kilometre gibi bir mesafe, ama Kiev'e bu sınır çok daha yakın. Burada açılacak bir cephe, yani Sumi cephesi Ukrayna savunma hatlarını çökertebilir ve Ukrayna'nın başkentini savunmasız da bırakabilir. Evet, Kursk'ta durum böyle. Diğer taraftan Doğu cephesinde Rusların ilerlemesi devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna güçlerini Donbas'tan Pokrovsk'a doğru itmeye, geri püskürtmeye devam ediyor. Köy ve kasabalar birer birer düşüyor. Arazide Rus ilerlemesi yavaş ama emin bir şekilde devam ediyor. Son 24 saatte cephede 136 çatışma kaydedildi. Ukrayna, Rusya'nın ilerleme kaydettiğini iddia ettiği Donetsk'in doğu bölgesindeki bölgelerden çocukların ve velilerinin, ana babalarının zorunlu tahliyesine başladı bile. Donetsk valisi Flaşkin bölgedeki sivilleri bombardımandan korumaya çalıştıklarını söyledi ve sivilleri bölge dışına çıkmaya davet etti. Rusya ise hemen hemen her gün bir veya birkaç köyü veya mezrayı ele geçirdiğini açıklıyor. Rusya Ukrayna'ya daha fazla asker gönderiyor. Yedekleri, takviyeleri bu bölgeye gönderiyor. Çünkü bu yaz boyunca alabileceğinin maksimum en üst kısmını almak istiyor. Rusya'nın hesabı biraz Amerika'daki seçimlerle de ilgili. Kasım'daki seçimlere kadar, hatta Ocak ayına kadar Rusya sahada olabildiğince genişlemek istiyor. Çünkü Trump seçilirse bir pazarlığın olacağını düşünüyor Rusya. Trump'ın seçilmemesi haline karşı ise ellerinde bir senaryo olduğunu düşünmüyorum. Bu arada Rusya'nın Ukrayna'daki askeri gücünün de yaklaşık 520 bin asker olduğu iddia ediliyor. Yarım milyondan fazla, gerçekten muazzam bir rakam. Bu arada Ukrayna yeni askerleri seferber etmekte zorluk çekiyor. Yeni asker bulamıyor. Çok sayıda kaçak asker var.
İnsanlar evlerinde saklanıyorlar, sınırı aşıp başka ülkelere geçmeye çalışıyorlar. Gelenleri ise eğitmek cidden zaman alıyor, zorluklar var. Doğu cephesinin belli bölgelerinde Ukrayna savunması hatırı sayılır ölçüde seyrekleşmeye başladı, zayıflamaya başladı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı ve eski Savunma Bakanı Sergey Shoigu 14 Haziran'dan bu yana Ukrayna güçlerinden 420 kilometre kare toprağı geri aldıklarını açıkladı. Bu da Rusya'nın Ukrayna topraklarında istikrarlı bir genişleme, büyüme, ilerleme içinde olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Son olarak Ukrayna'ya F-16'lar geldi. Her zaman olduğu gibi geç geldi, az geldi. Şu anda Ukrayna'nın elinde sadece 2 tane F-16 uçağı var ve bunları uçurmak için de sadece 6 F-16 pilotuna sahip Ukrayna. Yani yenileri de gelse, 40-50 tane de gelse sadece 6 Ukrayna pilotu eğitilebilmiş şu ana kadar. Ukrayna savunmasına bu F-16'lar ne kadar etki edecek, ne kadar katkı verecek bunu kimse bilmiyor. Cepheden sıcak haberler böyleydi. Yeni gelişmeler oldukça bunları sizler için takip etmeye ve sizlerle paylaşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın.